Servus arkadaşlar, bugün sizlere Almanya'nın emeklilik sistemini anlatacağım. Almanya'da emekli olmak için ne gerekiyor? Gün mü gerekiyor? Yaş mı gerekiyor? Prim mi gerekiyor? Bunların hepsini bildiğim kadarıyla size anlatacağım arkadaşlar. Bu konuyu neden çekmek istedim? Geçen YouTube'da bir yorum geldi bir videoma. Almanya'da emeklilik olmak için kaç gün gerekiyor diye. Dedim ki bu konu bir video çekeyim ben. Çünkü bunu da çekme sebebim, bana bundan 8 ay önce Almanya emeklilik sisteminden bir mektup geldi. Ben şu an 34 yaşındayım. 15 Aralık 2059'da emekli olacağımı bildirdi. İşte şu anki gidişata göre bu parayı alacaksın. Şu kadar günün ödenmiş, şu kadar paran birikmiş falan, böyle incik boncuk detaylar yazıyordu mektupta. Tarihi görünce biraz açıkçası üzüldüm ya. Çok yani. 2059, 67 yaşında olacağım. Allah ne diyeyim. Hayırlısı. Neyse, moralimi bozmaya gerek yok. Ben size sistemi anlatayım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar, günlerden 23 Aralık Salı 5 günlük bir tatil moduna gireceğiz. Christmas geliyor, Weihnachten Almancası. Perşembe, Cuma resmi tatil. Yarın da yarım gün, lojistikte de yarım günde iş yok. Ben son yükümü aldım. Nürnberg'e gidiyorum. 235 kilometrem var. Saat 12.30, saat 3.30, 4 gibi muhtemelen orada olacağım. Ve dorseyi kesip, kontağı kapatıp güzel bir tatil dönemine girmiş olacağım yani. Biraz da kendime gelirim. Neredeyim? Almanya'da en çok sevdiğim otoyoldayım arkadaşlar. Bu Berlin'den gelinen taraf. Leipzig'teyim şu an. 9 numaraya gireceğim. 3 şeritli geniş bir otoyol ve trafikte gayet sakin gözüküyor. Zaten fazla tır yok ama biraz binek otomobil trafiği var açıkçası. Ama akıcı. Burası 3 şeritli bir otoyol. Bu 9 numaranın bu kısımlarını seviyorum. Nürnberg'den Münhen'e doğru kısmını sevmiyorum. Oralar sıkıntı aga. İnanılmaz yüklüyüm. Al diye yük aldım. Neredeyse tamam paletlerin 33 paletim var. Paletlerin neredeyse tamamı süt dolu arkadaşlar. 7 tanesi falan yulaf ezmesi tarzı, o tarz bir ürünler var işte. Neyse, şu anki yaptığım iş genel olarak böyle. Ben Nürnberg'e gidiyorum. Gelelim şu emeklilik sistemine Almanya'da. Almanya'da emeklilik sistemi. Önce bir sistemi netleştirelim arkadaşlar. Almanya'da emeklilik sistemi Türkiye'deki gibi değil. Burada sistem farklı çalışıyor. Türkiye'de herkes birbirine şunu sorar. Kaç günün var? Kaç günün eksik? EYT çıkacak mı? Yaş bilmem ne olacak mı? Bu bilmem ne gelecek mi? Şöyle mi olacak? Bu tarz muhabbetler dönüyordu yani. Benim zamanımda da öyleydi. Şu anki gündemde de öyle yani. EYT'yi işte bir ayla kaçıranlar, üzülenler falan vesaire, öyle muhabbetler de duydum. Ama Almanya'da sistemin adı Renteversicherung. Yani Almanya emeklilik sigortası. Almanya'da emeklilik sistemi 3 şeye bakıyor arkadaşlar. Yaş, sigortalı olarak çalıştığın yıl ve ödenen prim miktarı. Ödenen prim miktarı maaşa bağlı. Bunu da belirteyim. Yani burada Türkiye'deki gibi kimse kaç günün var, kaç günün birikti herhangi bir şey sormaz. Almanya'da kimse ben 5000 gün çalıştım, şöyle yaptım, böyle oldu falan demez. Burada mevzu yaş arkadaşlar ve ödenen prim miktarı. Peki girelim bu yaş olayına, yaş meselesi. Almanya'da emeklilik sisteminin bel kemiği yaş arkadaşlar. Şu an aktif sistem 67 yaş. Şimdi burada biraz benim durumumdan örnek vereceğim. Bana işte Almanya'da 8 ya da 9 ay önce mektup geldi. İşte Sayın Mehmet Mustafa, şu tarihten beri Almanya'da düzenli çalışıyorsunuz. İşte falan filan, şu kadar prim ödenmiş, şu miktar birikmiş. Yazıyor orada. En sonda kalın harflerle yazmışlar arkadaşlar. 15 Aralık 2059. Mektubu görünce iyi dedim, hoş, gayet güzel, ne güzel info veriyorlar, bilgi veriyorlar. Süper. Ama tarihi görünce bir an mavi ekran verdim o an yani gerçekten. Moralim bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. Sistem burada böyle işliyor. Biz de mecburen sisteme uyacağız yani. Yani bana gelen mektupta şey demiyor, günün eksik, emekli olamazsın demiyor. Otomatik sistem seni bu tarihte emekli yapacak diyor.
Onu da söylüyor yani, belirtiyor. Şu kadar gün eksik, şu kadar şey değil. Şu kadar rente fesurunka param birikmiş. Tahmini olarak şu maaşı alacaksın. Bu tarihte emekli olacaksın diyor. Şu anki güncel bilgilere göre yani. Peki gelelim prim. Nedir bu prim olayı? Prim olayı arkadaşlar, şirketle anlaştığınız brüt maaştır. Sonra oradan kesintiler olur. İşte Arbeitsam'a kesinti olur, sağlık sigortasına kesinti olur, renteye kesinti olur vesaire, öyle ondan sonra net maaşınız çıkar. Almanya'da zaten maaşlar brüt konuşulur. Brütünüz ne kadar yüksekse emekli maaşınız o kadar yüksek olur arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani. Almanya'da sistemli arkadaşlar, yaşı karşıladığınız an otomatik emekli oluyorsunuz. Yani gün şu ve eksik değil. Ama emekli maaşı almak için prim şart. Yani sen Almanya'da 20 yıl çalıştıysan düşük emekli maaşı alırsın. 35 yıl çalıştıysan orta düzeyde bir emekli maaşı alırsın. 45 yıl çalıştıysan arkadaşlar yüksek düzeyde bir emekli maaşına sahip olursun. Yani sistem böyle diyor. Veriler, yani araştırdığımda karşıma çıkan rakamlar. Yani prim olayında ne deniyor Türkçesi? Unuttum lan o atasözünü. Ters söylersem siz düzeltin. Ne kadar köfte o kadar ekmek miydi, yoksa ne kadar ekmek o kadar köfte miydi? Öyle bir şeydi işte, unuttuk. Neyse, burada rezil olduk ama yapacak bir şey yok. Ben söyledim, siz yorumlarda düzeltirsiniz. Yani kısacası şu diyor: ne kadar çalıştıysan, ne kadar prim biriktiyse o kadar emekli maaşı abi. Bu kadar basit. Adamlar öyle sistem kurmuş. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısmı arkadaşlar. Tır şoförleri biliyorsunuz, yani Almanya'da iyi bir maaşa sahipler. Uzun yol yapıyorlar, gece çalışıyorlar, prim oluyor vesaire. Gece sürüşte daha az vergi ödüyorsun. Arabada kalıyorsun, Spesen ödüyorlar vesaire vesaire, bu eklentiler var işte. Bu ne demek oluyor? Daha fazla prim demek işte. Bu da emekli maaşınızı etkiliyor. Yine internetten çıkan veriler doğrultusunda yarın öbür gün de benim alacağım bir emeklilik maaşı. Karşıma çıkan rakamlar arkadaşlar, Almanya'da düzgün çalışan, sonradan gelmiş ben gibi ya da belli bir yaştan sonra geldiniz ya da ben biraz işte 26 yaşında ayak basmıştım Almanya'ya. Artık düzgün kısmına mı yürüyorum, yüksek kısmına mı yürüyorum, bunu emekli olunca göreceğim. Ama neyse, çok fazla dağıttım şimdi bu kısmı. Almanya'da düzgün çalışan bir tır şoförün emekli maaşı arkadaşlar 1200 ile 1800 euro arasında oluyormuş. Ama sen çok uzun yıllar çalıştın ve çok yüksek maaşla çalıştın. Bu sefer yüksek kategoriye giriyorsun. 2000 euronun üstü emekli maaşı alanlar varmış yani. Şurada bir detay ekleyeceğim not olarak. Bazı firmalar düzgün, globalde böyle uzun süredir bu sektörde olanlar özel emeklilik fonu sunuyor. İşte onunla beraber belki bu 2000 euro olabilir. Hani devletten 1200-1400 alırsın. Oradan da 1000 euro alırsın. İşte 2400'e falan yuvarlarsın işte. Böyle bir sistem varmış. Bu şirketle senin aranda anlaşmana bağlı. Bunun detaylarını vermeyeceğim yani. Eğer kendi düzgün bir uzun yıllar bir firmada çalışırsan, firmada çok köklüyse sana öyle bir teklifleri de var yani. Bunu da belirteyim yani. Böyle bir sistem de var. Ya da kendiniz de gidip bir tane emeklilik ekstra sigorta yapabiliyorsunuz. İşte aylık 50-100 euro ödeyip en kötü oradan da kendiniz işte o ne kadar para öderseniz ona göre 500-600 euro da ekstra para alırsınız yani. Ama tırcıysanız, düzgün bir şirket bulursanız size özel emeklilik fonu sağlar. Orada da bir 800 ile 1000 euroyu öldürmezsiniz diye düşünüyorum yani. Bu artık şirketle sizin anlaşmanıza bağlı. Ama devletten alacağınız miktarları söyledim. Diğerleri özel arkadaşlar. Kendiniz de yaptırabilirsiniz. Bazı firmalar da yapıyor yani. Son olarak toparlamak gerekirse. Peki erken emeklilik var mı? Sistemde erkek emeklilik varmış arkadaşlar. Ama bu iş bedava değil. 63 yaşında oluyorsun erken emeklilik. Ama ne oluyor? Bu sana maaşında kesintiye sebep oluyor. Ve her yıl %3, %4 oranında bir kesinti oluyormuş yani maaşında. Bedava değil yani. Erken emekli olmanın da bir maliyeti var yani.
Yani ben erken emekli olayım dersen maaşın düşer, emeklilik maaşın, ve ömür boyu düşük emeklilik maaşından alırsın. Bu da sistemin acımasızlığı. Peki sağlık sorunuyla ilgili erken emeklilik var mı? Sağlık sorunuyla ilgili erken emeklilik var arkadaşlar. Almanya'da bunun adına, şimdi Almancasını bakayım, Erdoğan'ı söyleyemeyeceğim, dilim dönmeyecek. Ben altyazı olarak yazayım. Türkçesini söyleyeyim size. Çalışma gücü kaybı emekli. Bunlardan kimler yararlanabilir? Trafik kazası, iş kazası, ağır hastalık, kalıcı sağlık problemleri. Yani senin çalışma gücünü ciddi şekilde etkileyecek bir olay yaşarsan erken emeklilik mümkün arkadaşlar. Mümkünmüş yani, pardon. Sistem öyle diyor araştırmaların önünde. Çok fazla detay vardı. Hani işte 6 saatten fazla, 6 saat çalışabiliyorsan bilmem yüzdelik şu kısımdan oluyorsun falan, böyle incik boncuk vardı. Yani bu konu benim için kötü olduğu için çok fazla detay vermeyeceğim arkadaşlar. Yani kimsenin başına kesinlikle sağlık konusunda bir şey gelmesin yani. Sağlık çok hassas bir konu. Temennim herkesin sağlıklı bir şekilde ömür boyu yaşamasını ve sağlıklı bir şekilde emekli olmasını istiyorum. Yani bu konu çok kötü olduğu için pek fazla detaya girmeyeceğim, içimi karartmayacağım. Özellikle biz tır şoförleri, o yüzden kötüyü konuşup kötüyü çağırmayacağım. Tekrar söylüyorum, kimsenin başına gelmesin, sağlıklı bir şekilde ömür boyu hayat sürsün ve sağlıklı bir şekilde emekli olsun. Kısacası toparlamak gerekirse arkadaşlar, Türkiye ile Almanya emeklilik kıyasını, yani Türkiye'de aktif olarak gün, herkes gün bilmem ne kaç gün birikmesi gerekiyor. Şu gün olduktan sonra şöyle emekli olabiliyorsun. Ama Almanya'da sistem tamamen yaş arkadaşlar. Maaşını da çalıştığın yıllar belirliyor yani. Aldığın brüt üzerinden primler senin emeklilik maaşını belirliyor. Türkiye'de herkes şunu söyler, günü doldurayım bana yeter. Almanya'da sistem arkadaşlar, ne kadar kazandın, ne kadar yatırdın. Yani yarın öbür gün Almanya'ya gelirseniz aklınızda şu bulunsun. Emeklilik konusunda. Bugün kazandığın para, yarın alacağın emeklilik. Kısa ve net. Evet arkadaşlar, yani size araştırdığım ve bana gelen mektup üzerinden bu videoyu bayağıdır yapmayı düşünüyordum ve arkadaşın teki de yorum attı. Eğer yorum bulursam buraya bir yere eklerim, bulamazsa kusura bakmasın. Sonra dedim ki ben bu konuyu bir araştırayım, bakayım ne var ne yok, bildiğim kadarıyla biraz da biliyorum, biraz da araştırdım, dedim ki bir çekeyim bakayım. Ne zaman emekli olacağız, ne olacak, ne gidecek, ya da emeklilik hakkında bilgiler, ben de biraz da detaya gireyim dedim. Ve edindiğim bilgiler bunlar, sizinle paylaşmak istedim. Yani şu an güncel olarak Almanya'da emeklilik sistemi 67 arkadaşlar. Bazen haberlerde 70 olsun çıkıyor. Bu ne zaman gerçekleşir, olur mu bilmiyorum artık. Kısmet, herhalde 70 olursa artık bastonla falan işe gideceğimizi düşünüyorum. Sistem adaletsiz bir şekilde ilerliyor yani. Bu dünyayı her zaman söylüyorum. 1950 ile 1960'ta doğanlar yaşadı. Onlar emekli oldu. Evini aldı, yatını aldı, 2 araba aldı, bilmem ne aldı. Allah daha çok versin. Hiç kimsenin malına gözüm yok ama bize sistemin biraz dibi kaldı yani. Acımasız bir şekilde. Yaşı da daha da büyütmeyi düşünüyorlar. Hatta geçenlerde haberlerde izlemiştim. Söyleyeceğim zaten Avrupa'dan haberleri. O neydi o? Oktay Erdikmen mi? Ortan Erdikmen mi? Ben genelde onu izliyorum Almanya'da. Türkiye'deki gibi gün sayısına geçmeyi falan düşünüyorlarmış, tartışıyorlarmış. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne zaman gerçekleşir, ama ben pek mümkün olacağını düşünmüyorum. Adamlar daha çok yaşı büyütmeye bakıyorlar nedense. Hayırlısı diyorum. Benim emeklilik belli. 15 Aralık 2059. Yıl 2025'in son günleri. 2026'ya gireceğiz burada 10 gün sonra. Az kaldı ya, fazla kalmadı gerçekten. Biraz daha çalışınca emekli olacağım inşallah.
Neyse arkadaşlar, yeter bu kadar makara. Ben gideyim 5 günlük tatilimi yapayım. Fazla kafanızı şişirmeyeyim. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Başka videolarda görüşürüz.